Aç mıyız? Açız. Neyse sen çekim yap, ben götüreyim. Güzel bir Amsterdam gününden hepinize merhabalar. Sevgili eşimle beraber 2 gündür Amsterdam'da geziyoruz. Çok sevdiğimiz ve gerçekten merak ettiğimiz restoranlara gittik, beğendik. Şimdi bir de video içinde size böyle birkaç tanesini gösterelim. Daha önce gittiğimiz yerleri de sizlere özetleyelim istiyoruz. Kanallarda dolaşacağız, Amsterdam'ı göstereceğiz. Burayı özleyenler için veya burayla ilgili bilgi almak isteyenler için güzel bir video olacak. Amsterdam'da ne yapılır, nereye gidilir, onlar başka bir video konusu olsun. Burada sadece lezzet odaklıyız. Tabii ki Amsterdam'ın tamamını gezme şansımız yok tek bir videoyla. O yüzden bugün deneyimlerimi size aktaracağım bir video olacak. Eşim de bana eşlik edecek, değil mi? Evet. Neler yiyeceğiz? Güzel şeyler. Güzel şeyler. Yumurtalı bir kahvaltıyla başlayalım güne. Ardından böyle listemizdeki birçok yere gitmeye çalışacağız. Peynir nereden alınır? En iyi Amsterdam lezzetleri nerededir? Burada akşam yemeği için şık restoranlar neresidir? Onlardan böyle bir iki tanesini de örnek olarak göstereceğiz. Hamburgercimiz de olacak. Bitterballen'cı olacak. Yani Amsterdam'ın sokak lezzeti de olacak. Evleri de göstereceğiz. İnsanları da göstereceğiz. Buradaki hayatın, yaşamın nasıl olduğunu da sizlere yansıtacağız. Video başlarken beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda abone olursanız da çok sevinirim. O zaman Amsterdam Lezzet Rehberi başlasın. Arkamızda güzel bir yerde olmasın mı ya? Şuraya dönmeyelim mi? Yürürken çekeceğim. Evet, günün ilk durağı için, yani kahvaltı için Eggs Benedict'a doğru yürüyoruz. Geldik zaten, az kaldı. Aç mıyız? Açız. Değil mi? Şöyle göstereyim. Tam kanalın yanında. Hadi girelim. Okay, for me, egg Florentine. Evet, kahvaltımız geldi. Ben öncelikle yumurtayı merak ettiğim için patlatıyorum onu bir. Oo, bayağı güzel patladı. Benim yumurtam ortaya çıktı. Şimdi seninki biraz daha fazla pişirilmiş, evet. Evet, ben sevmiyorum. Altta roast beef var. Roast beef ve focaccia'lı. Ha, bir dakika, ekmeğin focaccia mı? Focaccia. Sen yine işini biliyorsun ha. Vallahi işini. Ağır bir şey oldu benim için ama. Ama pişiriyorlar. Pişirmeleri güzel senin için. Sen çok sevmezsin öyle pişmemiş et. Deneyeceğiz. Yerken çekmeyeceksin. Ben yerken göstermeyeceğim. Şöyle yapıyorum. Yerken tabii ki eşimi çekmeyeceğim. Sonra buralara makasla falan der. Kendimi yerken çekeceğim o yüzden size. Benimkinde de güzel bir ekmek var. Altında ıspanak. Hollandaise sos. Bir ekmeğin tadına bakmak istiyorum. Çünkü buradaki ekmek ve hamur işleri gerçekten çok iyi. Yumurta çok güzel pişmiş. Sen de benimkinden yemek ister misin? İstemiyor musun? Tamam. Ama sen bu sefer çok beğenmişsin. Etten dene. O kadar mı iyi? Evet. Şimdi şu ekmeği şöyle göstermeye çalışayım. Bayağı yumurtayı ve yağını emmiş. Baget ekmeği kesiyorlar. Doğrayıp fırında ısıttıktan sonra tabağa, ki tabakları koydukları yerde de ısıyı sabit tutan ışıklar var. Onların altında bekletiyorlar. Poşa yumurtayı büyük bir kazanın içinde, suyun içine döküyorlar. Sürekli yumurta kırıyorlar. Hollandaise sosu Thermomix'te hazırlamışlar. Onu da gördük. Tabaklarda Hollandaise sos var. Egg Benedict'in üzerinde de küçük frank soğanları var. Ben de büyüyünce Thermomix almayı düşünüyorum. Onurcuğum, bana hediye alır mısın Thermomix? Ya şimdi beni masrafa sokuyorsun. Şöyle yavaştan tadına bakayım. Şöyle göstereyim. Focaccia ekmeği olduğunu bilseydim ben de bundan söylerdim. Acık ve net.
Ama çok yağlı. Bunun protein miktarı biraz fazla. Yani bu bayağı tok tutar. O yüzden bu videoda benim yememem daha doğru olmuş. Bak, inanılmaz bir et var yiyeceğiniz. Onu bir göstereyim. Bakar mısın şuna? Bakar mısın ne kadar büyük bir et var orada. Ben böyle 2 dilim olur falan diye düşünmüştüm. Bir İki- de öyle oluyor ya. Porsiyon inanılmaz büyük. Hakikaten bizdeki gibi küçük porsiyon değil, gerçekten büyük porsiyon yapmışlar. Bu arada kahveleri kötü, onu açık ve net söyleyebilirim. Yani bir americano geldi böyle, düzgün çekilememişler. Ben evde daha iyisini yapıyorum arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yine de içiyoruz, sıcak bir şeyler Bence içmek. senin yani Starbucks getir götürünü yapar aşkım. Evet, o da o. Bayağı iyi. Teşekkür ederim hayatım. Evde kahveler benden. Sen bundan tatmak istemene emin misin? Bak çok güzel bir ekmek. Burası gittikçe kalabalıklaşıyor. Biz yemeği bitirdikten sonra fiyatları söyleyelim. Ardından da sıradaki durakta görüşürüz. Evet, toplam hesabımız 41,5 euro tuttu. Ama sevgili eşimin söylediği üzere biraz hijyen problemi varmış mutfakta. Mutfağı evet. gördüğü zaman rahatsız olmuş. Evet, Hijyen problemleri vardı. beğenmedi. Yani eğer böyleyse bence açık mutfak olmamalı zaten. Yani ben görmemeliyim onu. Evet ama yemekler güzeldi. Yalan yok. Yani Güzeldi de işte. işte Görmeyedik. sen bir Adana'ya gel de benimle bir Adana'da yemekleri de gör bakalım. Görmezsem okey. Salvo'daki lezzetler gerçekten şahaneydi. Focaccia gerçekten çok iyiydi, pestolu. Benim yediğim veggie kruvasan da çok iyiydi. İçindeki sos muazzamdı. Ve tabii ki olmazsa olmaz fıstıklı cookie. Bence gerçekten o anlatılmaz yaşanır. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka yemeniz lazım. Çünkü içinde hem fıstık ezmesi var, hem fıstık parçaları var, çikolata var, hem beyaz çikolata var. Baymıyor, çok şekerli değil. O yüzden hoşuma gitti. Ve tabii ki fıstıklı latte. Onu da fıstık ezmesi sürüyorlar etrafına bardağın içinde. Ardından da latteyi hazırlıyorlar. O da çok güzeldi. Kahveleri de çok güzel bu arada. Ben Brezilya çekirdeklerinden olan kahvelerinden aldım. Evde 250 gram. O da ne kadardı? 9,50 tuttu. 250 gramı. Yani aslında toplam hesabımız da aslında o kahve çekirdeğinin haricinde 24,90 tuttu. Fena değil. Normalde çünkü burada kahvaltı yapmaya kalktığında tabak fiyatları artık 17-18 eurolara geliyor. O yüzden uygun fiyatlı güzel bir kahvaltı oluyor bu. Hadi bakalım devam edelim. Evet, sıradaki mekanımız Amsterdam dendiği zaman akla ilk gelen lezzetlerden biri. Patates. Pattis. Pattis'e gidiyoruz. Fritas. Fritas. Ama şöyle bir şey var. Amsterdam'da çok fazla patatesçi var. Doğrusunu nereden bulacaksın kısmında size yardımcı olmak için bu video var. Evet, ilk yediğimiz çok kötüydü. Evet, yani biz biliyorduk aslında nereye gideceğimizi de bir farklı bir yerde deneyelim dedik. Beklentimiz gibi kötü çıktı. Şimdi iyisini gösteriyoruz ki siz boşa kurşun sıkmayın. Hemen girebilirsin aşkım. Bu arada ucuz da bir şey değildi Dur yani. özür dilerim, ben boşluk bırakayım orada. Bakmıyordum önüme. Evet, gir. Tamam. Bu arada ucuz da bir şey değildi. O yüzden Aşkım, paranız cebinizde kalsın. özür dilerim. Tamam dedin ya, tamam deyip hemen yapma. Bir es ver, Ha. esten sonra başla demek istiyorum. Oradan kesintiyi almam lazım. Ne oldu? Girsene aşkım konuşmaya. Boşluk tamam. es ver diyorum, es vermiyorsun. Konuş diyorum, konuşmuyorsun. Şimdi konuşayım. Daha alışamadın sen. Diyorum ki paranız da cebinizde kalsın bu arada. Çünkü ucuz da bir şey değil yani patates değil mi? Çok 8 pahalı. euro mu neydi? Bence de pahalı yani. Patatese Yani. 8-9 euro vermek Ayaküstü yenen bir şeye 8 euro vermek bence çok iddialı. bence de. İyisini yiyin. Parasına da değsin. Öyle yargı dağıtırım. Bu arada şurası ne kadar güzel, bakar mısın? Bak gösteriyorum. Bilek simanları göster. Gerçekten olağanüstü gözüküyor. Çok sessiz bir şehir. Araba sesi yok. İnsan kalabalığı çok fazla yok şu anda. Soğuk olduğu için de birazcık insan kalabalığı yok. Değil mi? Etraf soğuk olduğu için Evet. biz de yani doğru zamanda gelmişiz. Kasım'ın 2. haftasındayız. Biraz da şansımızın yaver gitmesiyle hava şartları çok müsaade etti. Şu anda güneş yok ama 2 gündür falan neredeyse güneş vardı. Evet.
Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür Nasıl keyifler? Valla sizi takip ederek Yunanistan'ı gezmiştik. Burada da baktım, denk geliyor. Daha yeni paylaşacağım ben artık. Aynen, Videosunu yeni çekiyorum. biliyorum. Sen paylaşsan da biz de gezsek diye bakıyordum. Valla Burada denk geldi. burası güzel bir patatesçi. Hatta Evet. Amsterdam'daki en iyi patatesçi, öyle söyleyeyim. Evet. Yani yiyecekseniz buradan yiyin. Diğerleri Bir yerde yedik geldik. Sure. Burada da yeriz. Süper. Bir daha buradayız. Süper. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. İsmail ben. Onur, memnun oldum tekrardan. Sağ olun. Görüşürüz. I got love, love. I got love, love. I got love, love. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakayım şuna bir. Uf, çok güzel gözüküyor. Hangi soslar var şimdi? Ketçap var. Trüf mayonez, ketçap, parmesan cheese. Parmesanı bayağı bol bol koyuyorlardı. Hakikaten. Aynen. Gel şu tarafa Yerinin geçelim. eritme peynirinden sonra Aynen öyle. kaliteli peynir. Oraya geçelim. Merhaba. O kadar kalabalık ki biraz uzaklaşıp farklı bir yerde yiyelim dedik. Bence burası okey ya. İnsanlar evlerinin önüne kağıt yapıştırmışlar. Lütfen burada yemeyin diye ve burada beklemeyin diye. Hatta şöyle göstereyim. Haklılar, evet. Dükkanın önünü kapatmamak lazım. Nereden başlıyoruz? Buyurun Tülin Hanım. Mavi örtü şu. Siz başlayın, buyurun. Çok iyi. Biraz fazla ketçaplı tarafını aldım. Şöyle. Trüflü tarafı hemen gidiyor. Buram buram trüf. Böyle de güzel bir manzaraya karşılayacağız şimdi. Neyse sen çekim yap ben götüreyim. Yapmam için benim de götürmem lazım. Biz yaklaşık 2 gündür Amsterdam'dayız. Böyle 1-2 tane patatesçi denedik. Hepsinde ufak tefek hayal kırıklıkları oldu. Özellikle patatesi iyi olsa üzerine koydukları peynir kötü oluyordu. Veya sosları kötü oluyordu. Bu gerçekten zirve nokta. Ama şimdi tabii YouTube videosu çektiğim için Instagram'a çekmek için bir daha almam gerekiyor. İkinciyi de yiyeceğiz galiba. Bunu mu? Bana uyar. Trüflü mayonez gerçekten muazzam. Muazzam yani. Şöyle göstereyim. Çok iyi. Evet. Kaç para verdik? 6.95. 6.95. Ama ekstraya girdi galiba bir tane sos. Sos ekstra. Evet. Ama bence trüflü olması gerekiyor. Yani ketçap olmasa bile trüflü mayonez olması lazım. Sadece tek size var. Medium yazıyordu. Hı hı. Diğeri bundan daha büyüktü sanki değil mi? Diğer patates. Patatesin kesim büyüklüğü evet. O daha Diğerlerine göre pahalıydı. küçük. 8,5 verdik orada. Evet. Okey. O zaman biz bu patatesi bitirelim. Yolumuza devam edelim. Pizzaların güzelliğe bak. İnanılmaz. Şöyle bir firma. Raineri. Burada da güzel kabaklar var. Her yerde fotoğraf çekilmek istiyoruz. Ya buraya bak, şurası çok güzelmiş, burası çok güzelmiş. Gerçekten sonu yok. Yani şöyle bir manzara hakikaten olamaz. Buraya gezmekle bitirilmez bence. Birkaç kez daha gelmek lazım. Bir de böyle dar sokaklardan kocaman caddelere çıkıyorsun ya, o beni çok şaşırtıyor her defasında. Çünkü evet yani eğer ki bir navigasyonla gitmiyorsanız, böyle kaybolma usulüyle geziyorsanız o çok daha keyifli oluyor. Çünkü bilmediğiniz bir yerden, hani böyle hiç alakası olmayan bir yerden çok daha güzel bir sokağa, çok daha güzel büyük bir caddeye çıkabiliyorsun. Bir de bisikletlere dikkat etmek lazım, onu söylemek lazım. Benim kesin bir ezilme potansiyelim var yani. Gerçekten. Çok hızlı geliyorlar ve Komik de bir şey kesinlikle anlatayım. Ablama da selam olsun. Küçükken beni bisikletle ezmişti. bisikletle seni Yani ezmişti. alışkınım. Üstümden geçmişti. Burada hakikaten üstünüzden geçiyorlar. Yani hiçbir şekilde beklemiyorlar sizi. Bir kere bunlar kaç kilometre hızla gidiyordu? 40 Bayağı kilometre, hızlı 50 gidiyorlar kilometreye yani. gidiyorlar. Ve kesinlikle durmuyorlar. Sizin onlara... Diğerlerini de elle veriyorlar bu arada. Fark ettin mi onu? Bazılarında fren yok. Mesela bak göstereyim. İnanılmaz bir şey yani. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bisiklette fren yok. Mesela şuna bak. Herhangi bir fren mekanizması yok. Bu arada bence Bunda da yok. Ayna da yok. ayna da yok. Yani
Neden fren olmadığını düşündüm sonra aklıma geldi. Adamların yolları dümdüz. Yokuş aşağı gitmiyorlar. Frene ihtiyaçları yok. Ona göre gaza basıyor. Ona göre pedal çeviriyor. Elektrikli bisikletler de çok fazla var. Ondan dolayı şehirde hakikaten ana ulaşım aracı bisiklet olduğu için çok rahatlar. Fren kullanmıyorlar. Çok enteresan. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bak güzel güzel cannoliler. Fıstıklı, çikolatalı, tiramisulu, fındıklı, bademli. Çok da güzel bir marka yapmışlar. Ama Dubai çikolatası yapmış onlar. Dubai çikolatasını mı yapmışlar? Allah'ım ya Rabbim ya. TikTok Real Pistachio Chocolate Treat'ler. Bakalım hangisini seçecek. Ne yapalım? Şu güzel bak. Bundan al abla. Hakikaten gözüm kaldı. Çok güzel gözüküyor. Evet gerçekten tam bizlik gibi onlar. Bak kekik var. Peynir var. Kuru domates var. Kuru domates var. Zeytin var. Ceviz var. Of. Şunu da sen seversin fındıklı. Evet o da güzelmiş. Şeker depolarımızı dolduralım. Evet şimdi şeker deposu. Yani önce güzel bir yumurtalı kahvaltı. Ardından çok güzel bir patates kızartması ve şimdi de buranın olmazsa olmazlarından bir apple pie yiyeceğiz. Winkel 43 gideceğimiz adres. Buranın en eski adreslerinden biri. Şimdi klasikler yani buraya geldiğiniz zaman olmazsa olmaz. 2 günde gidebileceğiniz mekanları göstermiş olacağım. Ondan sonrasında daha özel mekanlar olacak. Bunun için de ayrı bir video çekmek için tekrardan Amsterdam'a geleceğim merak etmeyin. Bak. Adam evinin kapısını açık bırakıyor öyle. Rahat rahat takılabiliyor. Bak şuna bak şuna. Şuna bak şuna. Patatesi saça saça yiyor. Nasıl da güzel bir şey. Afiyet olsun. Bütün neredeyse şu anda bu olmasa da bütün evlerin perdeleri açık. Perdesi en kapalı eve denk geldi. Mesela şöyle göstereyim. Şurası açık mesela. Bunun sebebi de Hepsinin evinde o bir evin şeyi var. Kahve makinesi. gerçekten evler böyle şey gibi. Sinema izliyormuş gibi. Yani sinemanın içindeymişsin gibi hissediyorsun. Baksana şu sahneye mesela. Bazıları dükkan, bazıları ev. Ama gerçekten hayran kalıyor insan. Çok kompakt minimalizm söz konusu. Evler küçük Amsterdam'da çoğunlukla. Ama sıcak, samimi evler. O yüzden hoşunuza gidecektir. Eğer buraya yerleşmeyi düşünüyorsanız şehrin merkezi ya da şehrin merkezine çok azıcık yakınlıktaki yerlere bakmanızı tavsiye ederim. Neyden hoşlanıyorsanız. Ben mesela merkezde oturmayı istemezdim açık ve net söyleyeyim. Gezmek için güzel ama kalabalık. Çizim galiba değil mi bunlar? Evet. Sulu boya. Çok güzelmiş sulu boyalar. Ama 35 euro. Tabii ki hakkıdır ama Babam bize bedavaya çizer bunu. babam evet baba aynen bedavaya bize çizer bunu. Baba siparişi verdik sana da. Şimdi şöyle göstereyim. Krema burada. Normalde Geliyor. krema bunun üzerinde geliyor. Biraz fazla koyuyorlar açıkçası. Ondan dolayı biz yanına istedik. Tabakta getiriyorlar. Ne kadar istiyorsanız o kadar alabiliyorsunuz. Bu daha mantıklı bana göre. Yine mideniz bulanmıyor. Çünkü öbür türlü gerçekten çok ağır oluyor. Buyurun Tülin Hanım. Açılışı siz yapın gene. Ben ilk olarak herhalde 10-12 sene falan oldu Winkel'de apple pie yiyeli. Benim ilk. Şaka yapıyorsun. Evet. Ay güzel. O zaman senin yorumların çok önemli. Benim de aynı lezzet devam ediyor mu diye yorumlarım çok önemli. Küçük parça alayım da şey yapmayayım biraz estetik olsun. Bir kere tadı aynı. Çok güzel. Evet. Diğer dışarıda yiyeceğiniz apple pie'lardan daha fazla elmaya sahip bir apple pie. Elması Onu söyleyeyim. güzel çünkü. Elması da güzel. Evet. Kremasından da Böyle alaraktan. sarılı kırmızılı bir elma var ya ondan yapıyorlar bunu galiba. Tatlı. Kocaman. Kreması da çok güzelmiş. Bak unutmuştum ben bunu. Çok beğeneceksin bence. Ben çok beğeneceğimi düşünmüyordum ama beğendim. Kuşlara gitti. İçinde şöyle göstereyim. Üzüm var. Bir de elmayı göstereyim. Elma da böyle. Kalın kalın kesmişler. Dış katmanını da şöyle göstereceğim. Bayağı crunchy, damakta dağılıyor. Esmer şeker farkı. Evet. Kesinlikle öyle.
Hafif ama. Evet. Şimdi onu söyleyecektim. Yani şekerli değil çok fazla. Ve krema da hakikaten boğmuyor. Ama yine de az yemekte fayda var. Bu tarz şeylerde kalori... Gerçi yürüyerek keşfettiğim şehirde kalori alman... Hesabı Evet. yapmaman gerek bence. O hesabı yapmazsak 6 ay sonra yürüyemeyecek kiloya geliriz. Merhaba. Geldi. Tabağın en güzel tarafı geldi. Aşkım şunu bir göstereyim mi? Heh. En güzel kısmı bu bence. Kesinlikle. Bitti mi? Finish. Ben bunu yerim. Ne kadar ödeyeceğiz buna? Menüde yazmıyor bu arada. Menü çektim ama yemek var ağırlıklı. Biz servis ediyoruz dedi kız. Evet. Bakalım ne kadar olduğunu göreceğiz. Ne kadardır ki bu? Olacak. 8 euro. Maksimum. Burada böyle şey olan, meşhur olan şeyler hep 8-9 euro bandında. Çok güzel bir parça var. Sana vereyim bunu. O kamerada yemem için biraz fazla büyük bir parça. Ben Kamer- alışkın değilim sizin kadar. Tamam, kamera kaydını durduruyorum. Sen ye onu. Nasıl yiyeyim ben bunu? Yersin ya. Bir şey Kapattın olmaz. mı? Kapattım. Tamam yedin işte ne güzel. Ama güzel parçaydı. Onu senin tatman lazımdı. Evet. Ya. 5.60 krema ile beraber. Kremasız 5'tir muhtemelen. Evet ucuz. Ucuz demiyorum şimdi herkes bize kızıyor ucuz deyince. Hayır yani şey olarak böyle sonuçta 37,5 ile çarptığı için 36,5 ama ile. popüler diye adam bunu 10 euro da yapabilirdi. Yapmamışlar yani. Böyle bir mantık yok diyor burada. Evet, doğru. Gelmişken buraya güzel bir peynir alışverişi de yapalım. Size farklı bir durak gösterelim istedik. Herkesin önerdiği yerlerdense bizim önerimizi görün bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi Borgondiş'e geldik. Burada peynir deneyeceğiz. Peynir alışverişi yapacağız. Size de birazcık fiyatlardan da bahsetmiş oluruz. Evde biz peynir tüketmeyi seviyoruz. Hollanda peynirlerini ayrıca seviyoruz. Ama burada yerinden almak tabii ki farklı. Birazcık daha böyle bilinmeyen, buralı yaşayan insanların yani lokal insanların bildiği bir yer burası. Bana da burada yaşayan ve buraya sık ziyaret eden bir arkadaşım tavsiye etmişti. O yüzden içeri girelim ve görelim. Hadi bakalım. Bu şimdi Jersey ineklerinin yaptığı bir sütten yapılan bir peynir. Daha yağlı. Şok o yüzden. Yani it's creamy. Very creamy. Yeah. Yeah. Bu gerçekten çok güzel. Evet. Gerçekten güzelmiş. Bu biraz daha delikli bir peynir. Ops. Okay. Onu da göstereyim şöyle. Bu güzel. Tuzlu. 100 gram için 3.30. $3.30. Gerçekten fiyatlar da güzel. Ve 24 aylık bir peynir için gayet iyi fiyat. Bak şimdi çocuğa şimdi daha farklı bir şey soracağım. Ne soracağım? Gel soracağım bak şimdi. Her zaman işe yarar bu. So what is your favorite cheese in here? From the Dutch ones? Yeah. This one. This one. You We already taste, yeah. What about the other cheese? Yeah. Dutch goat cheese. Goat cheese. Yeah. 16 aylık keçi peyniri. Onun da tadına bakalım. Yine şöyle göstereyim. Bu da tam şarap yanına. Çok güzel ya. Gerçekten bu çok güzelmiş. Bundan bir tık daha fazla alabilir Bu miyiz? asla ağır değil. Evet. Ve damakta o kadar güzel tadını bırakıyor ki böyle uzun uzun gidiyor. Bu da 2.85'miş mesela. This one is good. Yeah. Yeah. Really good, really good. Mesela biraz daha beyaz içi. Keçi sütü olduğu için. Çok güzel ama. Gerçekten. Did you cut it? Almost. Montunu mu kesiyordun? Aynen. Başka peynir? Deneyelim. Ben Yani- okeyim ya. Ağzım böyle birazcık şey oldu yani. Ama bunların hepsi de çok güzel. Bak, mesela bu şarapla gider. Beyaz şarapla daha iyi gidermiş. Kraker lazım bir yandan. Kraker o da burada. Gel aşağıda. Bak. Aynen. Biz bu arada kraker çok seviyoruz. Evde kraker ve neydi? Hangi krem peynirimizde? Bir Philadelphia. Her zaman. Sen de tek daha iyi ama neyse. Bence ben dönüşte rejime başlıyorum. Bunların Klasik. hepsinden yiyeceğim. Peki. Klasik değil kesin. Tamam. Sonuncuyu da denettirsin. Zaten denettirdiği her şeyi alıyoruz biz arkadaşın. Dükkan bu arada çok güzel. Aa bak burada böyle bir etkinlik yapıyorlar galiba. Aa, arka tarafta bahçesi de var. Çok güzel.
Panforte. Bu bayağı incirli. Oha çok Baksana. güzel bu. Hakikaten güzel gözüküyor. Bu peynirin yanına gidebilecek bir şey bence. 3,5 euro mu? Evet. Bu bayağı Alalım mı? peynirin yanında gidecek bir şey. Bak, ceviz var. Bir dakika. Hurmalı böyle tatlı bir şey. Bak ceviz var. İncir var. Hakikaten güzel yapmışlar. Bundan istiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de de yapın da. Bu tam böyle peynir tabağının yanına gelecek bir şey. Bundan da alalım bir tane. 3,5 euro. Sar yavrum. Bak burada çeşidi var istiyorsan. Farklı. Brie yer misin Tülincim? Brie. Brie ister misin Brie? Ben sevmediğime karar veremedim. Ama güzel eritip bazısı böyle... çok böyle acı oluyor, bazısı çok güzel oluyor. Evet. İşte artık yağ oranına göre midir nedir anlayamıyorum yani. Bunları deneyemeyiz muhtemelen şimdi. Ama şu güzeldi. Denetti ya. Ha, o denediğimiz güzeldi. O denediğimiz hangisiyse ondan alalım bence. O bizi rahatsız etmedi çünkü. ağır ya Çok bence. değildi bence ya. Ben bunları seviyorum işte. Bana göre bu. Böyle bol otlu. O da Ne ben peyniri? tuzludur bence. Deri değil mi bu? Van peyniri gibi o. Saçmalama ya. Tenekeye basılmış Van Ya peyniri. bunu mesela şeyle severim işte. Ballı. Fırında falan. Bu en son denediğimizde siz onu görmediniz tabii denerken. Tütsülenmiş peynir. Dış kısmı tütsülenmiş. O da şurada. Totally Total is coming 46 euros and 50 cents. perfect. Güler yüzlü esnaf severiz biz. Güler yüzlü esnaf. Aynen. Bir de çok yardımcı oldu çocuk. Ne demek istesek denedik ve aslında denediklerimizi de aldık yani bu arada. Şöyle bayağı da ağır. Nereden bakarsan burada 600-700 gram peynir var. 46 euro verdik. Pahalı. Pahalı mı? Bence değil. Neden diyeceksin? Şimdi aynısını Türkiye'de almaya kalktığın zaman çok daha fazlasını veririz. Her şeyden daha öte var. Lezzet, tat. Gerçekten bunlar çok güçlü peynirler. Özellikle o 24 aylık olan Çok beni güzeldi. benden aldı. Ben trüflüyü çok sevdim. Trüflü çok güzel. Goat cheese de çok güzeldi. Keçi peyniri de. bak. Peynir alışverişimizi de yaptığımıza göre ve size de güzel bir adres gösterdiğimize göre sıradaki durağımıza doğru devam edebiliriz. Bak yine klasik sıramız var. Dün biraz daha şanslıydık. Geldiğimiz zaman sıra yoktu ama şu anda da gene yaklaşık olarak 15 dakikalık sıra var. Değer mi? Bir daha göreceğiz. Yerken söyleyelim. Bitiyor zaten. İki tane yiyelim değil mi? Tamam. Tanesi 3 euro. Altılı paketi var 15 euro. Eğer metal kutu isterseniz 20 euro. Şöyle tanesi 3 eurodan her gelen altılı kutu alıyor genellikle. Kutular da böyle. Thank you. Para basıyorlar kısaca değil mi? Evet hemen şöyle gösterelim. Sıcak mı bu arada? Ilık. Ilık. This one is muy farelo. Beyaz çikolatalı etrafında Çikolata da varmış. evet vardı. Mükemmelliyetin tanımı bu. Güzel mi o kadar ya? Mükemmelliyet yani. Ben o kadar şey yapamadım bunu. Hani wow olamadım buna. Saçmalama. Yani güzel, kötü değil ama ne bileyim Levine Bakery'den sonra bu benim için yani İkisi farklı cookie. çok farklı. Bunun içinde beyaz çikolata, etrafında normal çikolata var. Sadece kakaolu. Tek çeşit yapıyorlar, başka yok. Dışı çıtır bunun, içi yumuşak. Brownie cookie gibi. Evet bu Levine'e göre daha az yağlı. Rahatsız etmiyor. Bir de paketi aldığın zaman çok güzel bir grafik olarak yapmışlar. Pakette gözüküyor. Diyor ki işte buzluğa koyarsam 2 ay gider. Normalde aldıktan sonra 4 günlük süresi var. 4 gün içinde tüketmen lazım diyor. Önceden ısıtılmış tavada 15 dakika bekletebilirsin diyor. Veya 200 derece fırında 4 dakika buzluktan çıkardıysan 4 dakika, direkt götürüp ısıtmak istersen 2 dakikada yapman lazım diyor. Şimdi biz ılık aldık ama soğuduktan sonra bu evde yemek istediğinde de öyle ısıtarak yemeni tavsiye ediyor. Çünkü içindeki beyaz çikolata erimeye devam ediyor. Bunu da böleyim mi? İster misin? Nasıl bu kadar wow olmadım diyorsun, götürüyorsun ama. Evet doğru söylüyor.
Şimdi Bitterbellen Amsterdam'a geldik. Bitterbellen Amsterdam'ın sokak lezzeti. Dünyanın farklı yerlerinde çok fazla bulunmayan aslında Amsterdam'a özgü bir şey. Türkiye'de de sadece Trifaz Burger diye bir yer var Maslak Sanayi'de. Onlar yapıyorlar. Daha fazla yapan bir yer görmedim ben. Bu tarzda dışı kroket tarzı, içi de böyle patates püresi kıvamında ama aslında biraz daha sıvı hali. Etli, daha genç hayvandan yapılan bir versiyonu var. Bir de veggie hali var. Yani en azından buradaki hali öyle. İsterseniz 6'lı, isterseniz de 12'li alabiliyorsunuz. Hepsini böyle farklı farklı yapıyorlar. Bir sosu var. Sosuyla beraber bu şekilde kaplanıyor. Mesela bu etli versiyon. Çok da güzel. İçindeki böyle nasıl söyleyeyim? Ganaj gibi. Yani böyle çok direkt parça et yok. Ama böyle dışı çıtır çıtır kroket gibi diyeyim ben size. Bu şekilde. Güzelmiş. Ben beğendim. Sen beğendin mi? Beğendim. Ayrıca Amsterdam markası bir Weissbier var. O da bu şekilde. Üzerinde deve kuşu figürlü güzel bir bira. Yiyelim mi daha? Yok. Bu kadar mı? Yeter. Devam edelim mi? Peki, devam ediyoruz. Ben buraya yazın gelmiştim. Yazın geldiğimde bütün çimlerde insanlar oturuyordu. Çok güzel oluyor burası. Hemen arkamda Van Gogh Müzesi var. 44 euro. Kişi başı 44 euro. 2 kişi için bile olsa, tek kişi için bile olsa 44 euro pahalı. Şimdi önemli şeylerle ilgili, yani Amsterdam'a geldiğinizde dikkat etmeniz gereken şeylerle ilgili de biraz bilgi vereyim. Şehre geldiğinizde ulaşım için bir kart almanız gerekiyor. I Amsterdam kart adında bir kartları var. Bu kartlar saatlik, günlük, 2 günlük, 3 günlük olarak alabiliyorsunuz. Onu alabileceğiniz kiosklar var. Kiosklara gidip alıyorsunuz ve ardından kullanmaya başlıyorsunuz. Kullandığınız ilk andan itibaren süresi başlamış oluyor. Metrolarda, otobüslerde, tramvaylarda ve tabii ki birçok müzede geçerli. Ücretsiz giriş sağlıyor. Aynı zamanda kanalda bir tur yapmak istediğinizde o tur içinde ücretsiz şekilde almış oluyorsunuz. Giriyorsunuz o kartla beraber. İlginç olan şey şu. Normal şartlarda biz mesela metroya binerken Türkiye'de, örnek veriyorum, Sultanahmet'e veya işte Eminönü taraflarına gittiğinde göreceksinizdir. Okutup ardından içeri girip orada bekliyorsunuz. Araca binip gidiyorsunuz değil mi? Burada öyle değil. Burada aracın içine bindikten sonra okutuyorsunuz. İlginç bir konu. Ona alışık olmak gerekiyor ya da alışmak gerekiyor. Evet, yavaş yavaş hava kararıyor. Saat 5 oldu. Sıradaki durağımıza geldik. Le Smash. Burası Smash Burger yapıyor. Burgerimiz geldi. Sağ olsunlar bana içeride çekim yapmam için de izin verdiler. İçeri de girebildim. Güzel, keyifli mekan. Bence çok basit şekilde sipariş verip aynı zamanda siparişini bekliyorsun. Böyle 5 dakika içinde hepsini hazırlayabiliyorlar. Patates, üzerine çok güzel bir peynir sosu. Maydanozla beraber bu şekilde servis ediyorlar. Aslında merak ettiğim bu. Bayağı karamelize. Bunu smash yaparken ciddi derecede böyle baskı uyguluyor ve kazıyor. Kazıyıp ters çeviriyor. Bu aynı New York'ta yediklerimiz gibi. Ekmeği çok güzel. Hakikaten güzel ekmeği. 2 tane köfte var bu arada. İçinde peynir ama böyle hakikaten Amerikan peyniri var. Onu hissedebiliyorsun. Gene çok güzel. Damağa yapışmıyor. Ama çok güzel erimiş. Çok güzel soğan koyuyor, ekliyor. Dizilimi çok doğru. Ketçap ve aynı zamanda eritme peynir detayı çok güzel. Normalde bu tarzda smash burgerlerde ketçap çok fazla kullanmıyorlar ama bence çok yakışmış. Tatlı bir ketçap. Turşusu da şimdi geldi. Çok güzel. Bence tadına bakmalısın. Hadi bakalım. Şimdi bir sokak lezzetinden sonra da akşam yemeği için yine böyle birazcık daha ayaküstü yiyebileceğiniz tarzda bir yere gideceğiz. Aslına bakarsanız dün akşam Toscanini diye bir yere gittik. Orayı söylemekte fayda var.
bir İtalyan restoranı. Gerçekten çok güzeldi Toscanini. İnanılmaz bir şarap menüsü var. İnanılmaz bir seçki var. İtalya'nın bütün bölgelerinden şaraplar var. Yani bir kitapçık yapmışlar. Hakikaten arasından seçmek çok zor. Eğer şaraptan anlıyorsanız eminim hani ben o kadar ileri seviye bilmediğim şarap o kadar çok fazla vardı ki yani hakikaten seçmek çok zor oldu. Ama yine de hem menü olarak sabit yapılan yemekler var. Onlara eşleşebilecek çok güzel şarap önerileri olabiliyor. Hem de duvarda yazdıkları günlük olarak değişen menüleri var. Biz duvarda yazılı olan menüden bir tane linguini seçtik. Botargalı ve kalamarlıydı. Gerçekten çok güzeldi. Başlangıçlarda pazı seçtik. Kırmızı şarap sosunda yapılmış, muazzamdı. Aynı zamanda günün menüsünden yani o güne özel menülerden bir tanesinde de başlangıç olarak burrata vardı. Burratalı bir salata, yani mevsim sebzeleriyle beraber eşleştirmişler. Gene pazı, kabak, aynı zamanda ceviz. Böyle birazcık daha böyle farklı tarzda, böyle Nordik tarzda yaptıkları tabaklar vardı. Ama İtalyan konseptinin de dışına çıkmıyorlar çok fazla aslına bakarsanız. Kullandıkları ürünler taptaze. O yüzden rezervasyon yaparken çok zorlandık. Akşam 9.30'a yer bulduk. Türkiye saatine göre 11.30'da yemek yemiş olduk. Ön rezervasyon yaparken web sitesinden bir ücret alıyorlar. Bu arada Amsterdam'ın neredeyse tamamında böyle oluyor. Yani birçok restoranda, iyi restoranda ön ödeme alıyorlar sizden. Gelmeme ihtimalinize karşılık. Bundan dolayı da hesaptan onu 30 euro almışlardı. Düştükleri zaman 140 euroluk bir hesap ödedik. Bir şişe şarabımız var. Aynı zamanda 2 tane ana yemek, makarnamız, 2 tane başlangıç tabağı, zeytinyağı tabağı çok güzeldi. Zeytinyağının yanına gelen focaccia çok güzeldi. Ekmekler çok güzeldi. En sonunda da 2 tane tatlı yedik. Kahvelerimizle beraber 140 euro ödedik. Aslına bakarsanız ortalamanın bir tık üzerinde. Pahalı bir yer ama içeride hiç turist yoktu. O yüzden Toscanini'yi tavsiye ediyorum. Şimdi bu akşam gideceğimiz yer tabii ki nasıl olacak? Müzik olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Şu anda biz Le Smash'te de içeride yemek yemek isterdik ama maalesef içeride de müzik çaldığı için şu anda Le Smash'te de YouTube'da telif yiyebileceğimiz için içeride yiyemedik. O yüzden gideceğimiz akşamki yemekte de olacak mı olmayacak mı, rahat yiyebilecek miyiz emin değilim ama en kötü ihtimalle çekeceğim görüntüleri, kapıya çıkıp orada size özetlerim. Hiç merak etmeyin. Yani akşam yemeğinde 1 Toscanini, 2 bu akşam gittiğimiz, 3'ü de söyleyeyim hadi. Löcce. Löcce bir etçi. Etleri ayrı seçiyorsunuz. Soslarını ayrı seçiyorsunuz. Gerçekten o da muazzam. 100 euro vermiştik 2 tabak yemeğe. 1 tane et yemişti eşim. Ben 2 tane etin bir arada olduğu bir tabak yedim. Yani 150 gramlık yedim. O 100 gramlık yedi. Sosları ayrı seçebiliyorsunuz. 1 garlic, yani sarımsaklı seçtik. 2 de benim seçtiğimde acılıydı. Yani Bali diye geçiyordu o da. Hem Bali hem garlic. İkisi de muazzamdı bence. Güzel tarafı şu. Normalde Hollandalılar ekmek banmayı sevmezler bir yemeğe. Ama bunda et porsiyon olarak küçük gelebilir belki size ama yanındaki, yani tabaktaki sos muazzam ve o sosu emmeksi için yanına çok güzel bir tost ekmeği getiriyorlar. O tost ekmeğini içine koyuyorsunuz. Emdirip etle beraber yiyorsunuz. Etin pişimi de muazzamdı. Orada da farklı biralar var. Onları da etle beraber tadabilirsiniz. Şarap da var tabii ki. Nasıl isterseniz. Löcce farklı yerlerde de var Amsterdam'da. Biz hangi şubesine gittiysek onu açıklama kısmına sabitleyeceğim. Hiç merak etmeyin. O zaman akşam yemeği için tekrardan yola çıkalım. Hi. Hi. Akşam yemeği için Stax Diner'a geldik. Burası birazcık böyle Amerikan tarzı. Benim de çok sevdiğim KFC'nin bisküvitleri vardır biliyorsunuz. Onun arasına böyle spicy tavuklar oluyor. O bisküvitin arasına tavuğu verip o şekilde servis ediyorlar. Tam böyle Amerikan kafası. 2 tane kokteyl aldık. Kokteyllerimizi içiyoruz. Birazdan da diğer siparişlerimiz gelecek. Hem bugün çıkan lezzetler var hem de menüdeki farklı lezzetler var. Biz birkaç tane şey söyledik. Müzik de şu anda kurtarıyor. Çok yüksek sesli müzik yok. O yüzden ara sıra size yediğim şeylerden bahsedeceğim. Uyarığımız. Fazla aromatik. Sirkeli. Sirkeli, evet. Pancar turşusu diyor. Rengi de birazcık açık bu arada. Yani bizim bildiğimiz kırmızı turşudan değil. Ama çok keskin. Yine de güzel. Farklı yani. Üzerindeki sos çok güzel. Ben beğendim. Ama asıl heyecanlandığım bu Kentucky Fried Chicken'daki dediğimiz tavuklar var ya, onu bisküvitin içinde yemek yani hep hayalimdir ve düzgününü bulma şansı artık yok. Ondan dolayı burada deneyeceğiz. Biraz daha homemade. Bir de sen zaten artık bayağı tavuk yemiyorsun. Tavuk hiç yemiyorum neredeyse. Ben zaten bıraktım. Benle birlikte Türkiye'de yemiyorum. Evet. Yani onun haricinde yurt dışında yiyorum. Amerika'da yedim mesela. Evet.
Bu arada konsept tam Amerikan konsepti. İster barda oturabiliyorsun, istersen bar tabureleri farklı masalarda oturabiliyorsun ve aynı zamanda normal masada da oturabiliyorsun. Yine rezervasyon sırasında buraya da para ödedim. Onu hatırlıyorum. Ama ne kadar ödedim hatırlamıyorum. Bugünkü yiyeceğimiz yemekten sonra hesabımızı öderken o yatırdığımız kaporayı düşüyorlar. Evet, yemeklerimiz geldi. 2 tane ana yemeğimiz var. Bir tane de yancı söyledik artık. Burada Yanık tereyağlı patates ezmesi. evet, yanık tereyağlı patates ezmemiz var. Asıl benim merak ettiğim ve sizlere göstermek istediğim de burada. Yani ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim. İnanılmaz gözüküyor yani hakikaten. Ve hiç yağlı değil bu arada. Etrafında falan yağ fışkırmamış. Çok iyi kızartmışlar. Bir de tabii ki etimiz var. Bu da 300 gramlık küçük boy. En küçüğü 300 gramdan başlıyormuş. 100 gramı 14 euro. 300 gram ve üzerine doğru devam ediyor. Orta pişmiş şekilde. Buyurun Tülin Hanım, başlayabilirsiniz. Şöyle göstermek isterim nasıl piştiğini. Olağanüstü pişmiş. Yani hakikaten olağanüstü. Evet, biz medium seçtik. Pişmesi gereken tarzda bu açıkçası. Chimichurri soslu. Daha fazla pişirdiğin zaman bu etin tadını böyle alamıyorsun. Pişme derecesi o kadar iyi ayarlanmış ki yani şey çok belli oluyor. Yani dilimin kalınlığı ve pişirilen miktarı çok önemli. Çok ince bir katman mühürleme var. Onun haricindeki her yere böyle orta pişmişi hakikaten çok iyi ayarlamışlar. Ama chimichurri sos gerçekten çok güzel. O çok iyi. Bence bunu denemeliyiz. Patates mi? Deniyorum. Brown butter yani yanık tereyağlı patates. Çok başarılı. Wow. Bu çok güzelmiş. Etle dene. Mükemmel. Bu çok güzelmiş. Oo. Bak bu güzel bir fikir ha. Bunu evde yapalım biz. Bu arada etin orası kurumuş duruyor ama normalde öyle değil yani. Yok, kurma yok bence. Yani şey çok güzel. Deminden beri görüyorum. Eti pişirirken aynı böyle smash burger'e gibi üzerine bir baskı uyguluyorlar. Saniye tutuyorlar resmen. Hemen yan çevirip tekrar basıyor. Yani böyle her yerini çok güzel mühürlüyor. Çok da yağlı bir et. Buraları falan full yağ. Çok güzel. Ben mesela bu tarz etlerde kesinlikle yağlı olmasını tercih ediyorum. Çünkü pişimi güzel yapıyorlar ama etin lezzetini veren şey ortaya birazcık yağlı olması. Bu kadar yakışacağını tahmin etmedim. Şimdi asıl konuya geliyorum. Ben bunun bir fotoğrafını çekeyim. Instagram'dan da paylaşayım. Instagram demişken de beni Instagram hesabımdan, Onur Ziya Demir hesabından takip ederseniz de çok sevinirim. Buna giriş yapıyorum. Hey guys, how are we doing here? You're good? Perfect. I called you right before the bite, yeah? Yeah. So thanks. Thank you. Çok güzel bir salatalık turşusuyla geliyor bu arada bu. Çok acı mıdır sence? Göreceğiz. Acıysa bağırırım. Direkt bağırırım. Sana bir şey olmuyor bence. Antep'teki yediğin o acıdan sonra senin bağışıklığın yükseldi. Çok acı değil ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bu benim hayatımda yediğim en iyi tavuk burgerlerden biri. Burger değil ama en iyi tavuklardan biri. Çünkü sanki içi sous vide yapılmış gibi sulu sulu. Dışının katmanı çok güzel, crunchy ve hiç yağ çekmemiş. Gerçekten muazzam. Yani bisküvit zaten göstermek gerekiyor. Çünkü olay yani. Hakikaten çok güzel yapmışlar. Tadına bakmadım, daha bakacağım. Ama görüntüsü bile cezbediyor. Yo, beklediği için biraz yumuşadı. Bir dakika, bunun içinde tatlı bir sos var. Bal var bunda. Spicy chicken diye geçiyor ama. Evet ama içinde bal var. Bisküvitin içinde bal var ve gerçekten çok lezzetli. Özellikle pişirimi muazzam olmuş. Tabakta 1 gram yağ yok şu anda. Salatalık turşusuyla geliyor demiştim. O da böyle. Şey diyeceğim, bisküvit mükemmel ve ötesi. Bisküviti gündüzden hazırlıyorlar. Yani burada sıcak hazırlanıp ardından arasına konulmuyor. Öyle olsaydı parçalanırdı. Hazırlamışlar, kenara bekletiyorlardı. Onları ikiye bölüp içine sosunu sürüp ardından da tavuğu koyup öyle veriyorlar. Her yerinden baksana. O kadar iyi ki. Bir dakika. Üst tarafta da peynir var, eritme ve acı sos var. Yani o spicy tadı orada alıyorsun. Alt tarafta bal var. Çok enteresan bir şey yapmışlar hakikaten. Sıradan bir sandviç gibi değil bu. Ama bir eleştiride bulunabilir miyim? Bence Amsterdam'daki çoğu yerde
Menüde içeriklerin hiçbiri yazmıyor. Dün gittiğimiz restoranda ben bulmaya çalıştım yani resmen. Kızın zaten dediği çok anlaşılmıyordu. Ama içinde ne olduğu asla yazmıyor. Evet, içinde ne olduğu yazmıyor. Aslında evet, doğru söylüyor. Amsterdam'daki birçok yerde menüdeki içerikler detaylı olarak yazmıyor. Dolayısıyla siz biraz tahmin etmeniz gerekiyor. Sorduğunuz zaman da genellikle İngilizce değil Dutch dilinde, yani Hollanda dilinde açıklama yaptıkları için pek anlama şansınız olmuyor. Yemek gerçekten muazzamdı. Yani son zamanlarda yediğimiz en iyi Amerikan mutfağıydı. Birazcık böyle Amerikan mutfağı nedir derseniz hakikaten sayabileceğimiz çok fazla şey yok belki. Yani iyi burger, iyi patates, iyi et, hep böyle steak ağırlıklı yemekler veya işte kahvaltılarda çok daha fazla böyle yumurtalı veya pankekli kahvaltılar oluyor. Ama burada birazcık da olayı farklı bir yere çekmişler. Hem ürün kalitesi çok iyi hem de mutfak çok küçük olmasına rağmen çok hızlı şekilde önünüze servis yapıyorlar. Yanınızda yapıyorlar. Konsept çok güzel. Şimdi yemek sonrasında tabii ki olmazsa olmaz tatlı her zaman söyleriz. Çok da severiz. Klasik bir Amerikan tatlısı. Çocukluğumuzda da McDonald's'larda alıştığımız sundae. Onun biraz daha böyle kompleksli çikolatalı versiyonu ve onun tadına bakacağız. Bir yerde sundae varsa zaten ben direkt yapışıyorum. Çikolatalı, vişneli. Tam Amerikan style işte böyle cornflakes falan kullanmaları. Vişne tadı o kadar iyi ki bak anlatamam sana. Yani bu şey gibi cherry pie vardı McDonald's'ta, hatırlar mısın? Sıcak sıcak. Yaşım yetmedi. Yaşın yetmedi mi? Pardon, özür dilerim. Yani onu yiyenler bilirler. Onun içindeki cherry böyle inanılmaz böyle fışkırırdı böyle ısırdığın zaman. Onun gibi. Ben karamelliyi çok severim. Ama o burgerda mıydı? McDonald's'ta sundae'di. Bir de McFlurry vardı. Onu da çok severiz. Evet evet. Ben eve sundae dondurma makinesi almak istiyorum. Yani böyle canım sıkıldıkça sundae'den. Oldu canım. Bence bu bir tatlı olamaz zaten. Niye? Reçelle dondurma bana göre. Evet. Doğru. Videonun kapanışını burada yapmadan önce fiyatları da ekrana yansıtayım. Menüyü göstereyim ki diğer siparişleri de siz vermek istediğinizde ne sipariş verebilirsiniz onları görmüş olursunuz. Fiyatlarını görürsünüz. İnternetten, web sitelerinden rezervasyon yapabiliyorsunuz. Belli bir miktar para yatırıyorsunuz kapora. Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Burası çok güzel. Çok yakında metro durağı var. 90 metre. Oradan metro ile gelip yürüyerek buraya gelmeniz yeterli oluyor. Mekanın olduğu bölge de çok tatlı. Gerçi buralarda çok fazla kafe, restoran çok fazla yok. Biraz daha gerideki metro duraklarının olduğu yerlerde çok daha fazlası var. Evet. Ama yürüyerek keşfedebilirsiniz yani. Hepsi 1 kilometre uzaklıkta. Güzel bir videonun sonuna geldik. Amsterdam Lezzet Rehberi'ni ilkini çekmiş olduk. Daha sonraki ziyaretlerimde mutlaka tekrardan geleceğim buraya. Çünkü abim burada yaşıyor. Artık onu ziyaret ettikçe sizlere yeni rehberlerde çekerim. Abone olursanız, beğenirseniz videoyu çok memnun olurum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tülin de el sallıyor. Fue en otra vida, otro lugar. Nunca pensé que me llegara a pasar. Yo solo sabía de buenos amores. A mí me enseñaron buenos valores. Vulnerable andaba buscando raíces. Lo que encontré fueron heridas, cicatrices. Creer en ti fue un gran error. Me endulzaste con tu teatro traidor. Ahora soy dueña de mis amores. No voy a perder la vida entera en tu temor.